Selamlar. Bu videoda ıslak keçe çalışması yapacağım ve keçe yüzeyde tülbent kullanarak yüzey dekorasyonu yapacağım. Yüzeyde tülbentten pileler oluşturacağım. Merinos yünü kullanıyorum. Benim kullandığım merinos yünü %10 bambu içeriyor. Pişme süresi uzun olduğu için yeni başlayan arkadaşlara bambulu yünleri önermiyorum. Oldukça uzun sürede keçeleşiyor. İthal yün, Avustralya merinos yünü kullanırsanız işiniz çok daha kolay olur. 2 kat yün serdim. Birinci katı yatay, ikinci katı buna 90 derece açıyla dikey yönde oldu. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslattım. Bu aşamada tamamen suya doyması için fazla su kullandım ve suyun fazlasını da daha sonra bir havluyla aldım. Bu çalışmayı çanta yüzeylerinde veya yastık yüzeylerinde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ben buradaki pile kalınlıklarını fazla tuttum ama daha dar pileler yaparsanız daha farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Pamuk tülbent kullandım. Pamuk tülbent üzerine plastik bariyerler yerleştiriyorum ve tülbenti katlayarak bariyerin üzerine seriyorum. Katlama payı daha kısa olabilir. O zaman daha farklı bir görüntü ortaya çıkar. Bu versiyonunu da videonun sonunda gösterdim arkadaşlar. Pileler arasına mutlaka bariyer koymak gerekiyor. Çünkü tülbenti katladığınızda yine tülbentin üzerine denk gelse de keçeleme yaparken yapışmalar olabiliyor. Bu yapışmaların önüne geçmek için belli bir aşamaya kadar bu bariyerlerin kalması gerekiyor. Sert plastik bariyer kullanmak zorunda değiliz. Ben böyle tercih ettim sadece. Herhangi bir plastik yüzey olabilir. Hatta karton bile kullanabiliriz bu aşamada. Şimdi ben ilk aşamada hep titreşimli bir zımpara makinesi kullanıyorum. Bu makinenin sağladığı titreşim hareketleri yün liflerinin hem kumaşla hem de birbiriyle etkileşmesini sağlıyor ve benim işimi çok daha hızlı, kolay, çabuk bitirmemi sağlıyor. Zımpara makinesi yoksa da bu işlem yapılabilir. Sadece zımpara makinesi süreci birazcık daha hızlandırıyor. Yani olmasa da olur. Ben deneyimlerimle şunu fark ettim. Monofelting yaparken yani bir kumaşla bir yün yüzeyi ıslak keçe tekniğiyle birleştirirken ovma işlemine daima kumaş tarafından başlamamız gerekiyor. Yün tarafından başlarsak ne oluyor? Şu oluyor, yün kendi içerisinde keçeleşirken kumaşla etkileşmeye fırsat bulamayabiliyor. Bunun sonucu olarak da kumaş yüzeyde tutunmuyor, yüzeyden sıyrılabiliyor ya da yer yer yüzeyle birleşmemiş kumaş görüntüleri ortaya çıkabiliyor. Ben o yüzden ıslak keçe monofelting yaparken mutlaka kumaş tarafından ovma işlemine başlıyorum. Sentetik bir kumaş kullandıysam buna çok daha dikkat ediyorum ve mutlaka zımpara makinesi kullanmayı tercih ediyorum.
Şimdi pinç test yapıyorum. Yün yüzeyde hala elime geliyor. Bunun olmaması lazım. Demek ki keçi hala oluşmamış. O yüzden ovmaya devam edeceğim. Ama ilk yaptığım ovmaya göre daha yüksek bir basınç uygulayacağım. Bu şekilde yoğuracağım. Fırlatıp atacağım. Ama bunu yaparken de ara ara durup yüzeyi kontrol etmem gerekiyor. Çünkü bu aşama kontrolsüz bir keçeleşme sağlıyor. Kumaş olmaması gereken yere yapışabiliyor veya kumaş yüzeye tutunmayabiliyor. Mesela bakın şu an görüyorsunuz, tutunması gereken yerde yüzeye tutunmamış. Oraları açarak tek tek kontrol ederek ekstra olmak gerekiyor. Evet, istenmeyen yapışmanın olduğu yer burası. Bakın yaptığım pile yüzeye yapışmış. Bunun olmasını istemiyorum. O nedenle mutlaka her ovma işleminden sonra açıp yüzeyi kontrol etmek gerekiyor. Parçanın biraz daha hızlı küçülmesi için sıcak suyla duruladım ve temiz bir havlunun arasında her yönde yuvarladım. Evet, henüz kurumadı ama bitmiş hali bu şekilde. Pileler güzelce oluştu. Yüzeye tamamen tutundu. Böyle bir yastık, böyle bir çanta yüzeyi veya pano artık aklımıza ne gelirse bu teknikle yapılabilir diye düşünüyorum. Arka yüzey de çok güzel keçeleşti. Dediğim gibi bambu eklenmiş bir yün olduğu için biraz daha fazla uğraştım ama yüzey oldukça pürüzsüz. Pinç test yaptığımda da parmaklarıma yünler gelmiyor. Burada şunu göstermek istiyorum. Bakın kumaş yüzeyle öyle bir bütünleşti ki adeta kendi kimliğini kaybetti. Sadece koyu renkli desenler yüzeyde belli belirsiz göründüler. Şimdi göstereceğim onları da. Pilelerle oynamaktan kendimi alamıyorum bu aşamada. Bakın burada bir lale görüyorsunuz. Yüzeydeki halini burada görüyorsunuz. Burada bir dal var, yaprak var. Aslında şuradaki yaprak o dal. Evet, bu da pile kalınlığını daha kısa tutarsanız ve balık sırtı yün döşeme tekniği yaparsanız oluşacak diğer bir versiyon. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.